Arkadaşlar, bugün iş insanları için yapay zeka ile hayatımızı kolaylaştıracak uygulamalar serisinin ikincisine başlıyoruz. Elimden geldiğince bundan sonra şirketlerimizde kullanabileceğimiz yapay zeka uygulamalarını yakından takip edebilmenizi sağlamaya çalışacağım. Bugün sizlere 5 dakika içerisinde ilgilendiğiniz herhangi bir konuyla ilgili sunum hazırlamasını göstererek başlayacağız. Bundan sonraki videolarımızda da farklı uygulamaları en hızlı şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Gamma App diye bir uygulamayı tanıtacağım. Sunum hazırlama uygulaması. Evet, ilk önce buraya Gamma.app yazıyoruz ve karşımıza Gamma App çıktığında basıyoruz. Evet, açılış sayfamız çıktı. Şimdi ücretsiz kullanımı var. Bir miktar kullandıktan sonra da ücretli kısma geçiyor. Şimdi burada ben Google hesabımla bağlanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi daha önceki yaptığım örnekler çıktı. Şimdi burada ilk önce Create a New'e basıyoruz. Hatta ben sizin için bunu Türkçe diline çevireyim. Siz de bağlandığınızda Türkçe diline çevirirsiniz. Metin yapıştırabilirsiniz. Onunla ilgili sunum hazırlayabilirsiniz. Oluştur dediğinizde tek satırlık, tek cümlelik bir işlemle herhangi bir konuyla ilgili hazırlayabiliyorsunuz. Bir dosyayı içe aktar dediğinizde de burada dosyayı içeri aktarıyorsunuz. O dosyanın içerisindeki içeriklerle ilgili size sunum hazırlıyor. Şimdi ben size ilk başta oluşturla göstereceğim. Şimdi burada 8 kart standart olarak geliyor. Bunu 12 kart yapabilirsiniz. Burada dili seçiyoruz. Burada Türkçe var. Ama istediğiniz dilde sunum yapabilirsiniz. Bu da çok büyük bir kolaylık. Hani yurt dışında bir müşterinize yollayacağınız sunumla ilgili istediğiniz dili seçebilirsiniz. Şimdi ne yapmak istiyorsak, örneğin bir halı toptan satış dükkanımız var. Halı ile ilgili, bununla ilgili bir sunum yapacağız. Buraya yazıyorum. İsmini de Tan Halı adlı. Evet arkadaşlar, Tan Halı adlı şirketimizin sunumu her çeşit halı üretimi ve toptan satışı ile ihracatı dedik. Basit bir cümle yazdık ve taslak oluştur diyoruz. Bastık. Bize hemen 12 kart seçmiştik. Tan Halı ile ilgili bir içindekiler diye düşünebileceğimiz tek tek istiyorsak buna kart ekleyebiliriz. Daha farklı şeyler de ekleyebiliriz. Buraya bir kart ekledim. Halının tarihçesini de ekle dedim bu yazılanlara. Şimdi onu da ekleyecek. Şimdi burada kart başına metin miktarı, kısa bilgi, orta, detaylı. İsterseniz detaylı yapalım. Web'den görsel alabiliyor veya yapay zekanın yaptığı resimler. Bence o kalsın. Burada da resmi yapacak olan yapay zekalar var. Evet, ChatGPT'nin resim modelini seçtikten sonra devam et diyoruz. Evet, karşımıza şimdi tema seç diyor. Herhangi bir buradaki renklerden beğendiğiniz, size uygun gelecek bir başlık ve gövde. Örneğin şu rengi seçelim. Bu şekilde görünecek renkler. Tamam dedik. Oluştura basıyoruz. Anında hemen hızlı bir şekilde sunumumuz başladı. Hazırlanması. Sizler de görüyorsunuz ne kadar hızlı olduğunu. Evet, hızlı bir şekilde sunumumuz tamamlanıyor. Biraz sonra bitecek. Yani yaklaşık 1 dakika bile sürmüyor sunumun hazırlanması. Evet, şu anda bitti. Şimdi buna eklemek istediğimiz bir şeyler varsa, tekrar başka kart eklemek istiyorsak başka bir yazı burada artıya basarak yapabiliriz. Veya yapay zeka ile tekrar
üretebiliriz. Başka bir template ekleyebiliriz. Şimdi ben başına itibaren yazılanları bir kısaca göstereyim size. Evet, Tanalı her çeşit halı üreticisi ve toptan satıcısı dedi. Kaliteli malzemeler kullanarak üretir dedi. Burada yapay zeka bize halıyla ilgili bir resim yaptı. Tanalı'nın tanıtımını yaptı. Ürünlerimizle ilgili buraya bir resim koydu. Ki biraz sonra anlatacağım. Kalite ve standartlarımızdan bahsetti. Üretim sürecimizin nasıl olduğunu, işte ham madde seçimi, dokuma, kalite kontrol yaptığımızı, dünya çapında teslimat yaptığımızı, güvenilir iş ortaklığı olduğumuzu, müşteri odaklı yaklaşım, profesyonel hizmet, pozitif geri bildirim. Bu resimleri hep yapay zeka hazırladı arkadaşlar. Rekabet avantajlarımız, kalite odaklı üretim, çeşitlilik seçenekler, güvenilir teslimat, hizmet, rekabetçi fiyatlandırma, vizyonumuz, misyonumuz, gelecek planlarımız, iletişim bilgilerimiz, web sitemiz, soru ve cevaplar ve alının tarihçesi son eklediğimiz noktalar. Şimdi arkadaşlar burada bu yapay zeka ile edit edebiliyoruz bunları. Burada kart template'leri var. Şekillerini değiştirebiliyoruz kartların. E, Vaktinizi almamak için bunları tek tek anlatmıyorum. Ben bunu videonun altında paylaşacağım sizinle. Siz girip burada bunları inceleyebilirsiniz. Tek tek bakabilirsiniz. Burada fontlarla ilgili değişiklikler yapabiliyorsunuz ayrıca. Burada herhangi bir imajı beğenmediğiniz zaman, resmi beğenmediyseniz, örneğin şu resmi beğenmediniz, buradan herhangi başka bir resim yükleyebiliyorsunuz. Veya yeniden yaptırıyorsunuz yapay zekaya. Veya resim galerinizden seçebiliyorsunuz. Burada herhangi bir başka bir videoyu yükleyebiliyorsunuz. Veya onun bağlantısını, ekini yükleyebiliyorsunuz. Veya YouTube videonuz varsa getirip burada herhangi bir yere ekle. Örneğin bir tane hemen bunu hızlı yapalım. Bir YouTube videosu e, koyalım oraya. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya yerleştirdik. Geliyoruz buraya YouTube'dan bir link yapıştırmamız lazım. Hemen gidiyoruz YouTube kanalına. Şurada ilk karşımıza çıkan resimdeki kopyala yapıyoruz. Getirip buraya yapıştırdığımızda şimdi resmimiz burada çıkacak. Evet. Sunumumuza YouTube videosunu da eklemiş olduk. Basınca bunu dijital olarak gönderdiğimiz kişi bunu izleyebilecek. Evet, videolar başka Vimeo videosu veya Spotify'dan herhangi bir şarkı ekleyebiliyoruz. Bunlarda sıkıntı yok. Burada Drive'dan herhangi bir dosyamızı yükleyebiliyoruz. Veya Instagram'dan bir şey yükleyebiliyoruz. Herhangi bir tweetimizi koyabiliyoruz veya tweet sayfamızı ekleyebiliyoruz. Kullandığımız herhangi bir data sheet varsa onları ekleyebiliyoruz. Burada diyagramlar ekleyebiliyoruz. Burada da form buton yani bir form da ekleyebiliyoruz. İnceleyenler doldursunlar diye veya takvim ekleyebiliyoruz. Bunları yapabiliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bunları kullandığınız zaman çok profesyonel şekilde bir sunum hazırlamış olacağız. Yani bu ilk başta yapay zeka bize örnekleri çıkartıyor. Biz bunların içerisinde beğenmediklerimiz olursa çıkartıyoruz. Buradan yenisini ekliyoruz ama en azından önümüze hazır bir konsept gelmiş oluyor. Bu konsepti de daha kolay değerlendirip o çok zaman harcanacak sunumu çok kısa zamanda yapabiliyoruz. Şimdi bir de bunu farklı şekilde e, tekstle veya dosyayla nasıl yapıldığını göstereyim. Tekrar geri dönelim veya buradan ana sayfamıza geri dönelim. Evet geldik.
tekrar yeni yap diyoruz. Text yapıştırmayla yapalım isterseniz. Ben şimdi serbest bölgeler hakkında daha önce hazırlamış olduğum küçük bir notu buradan kopyalıyorum. Yani serbest bölgelerin tanıtımını yapan getiriyorum. Serbest bölgelerin tanıtımını yapan bir notum vardı. Getirdim buraya yapıştırdım. Evet, gördüğünüz gibi çok kısa da değil, aslında uzun bir metin. Ne hazırlamak istiyorum? Bu Gamma application'ın da uygulamasında aslında web sitesi de yapabiliyorsunuz aynı şekilde veya herhangi bir dokümanda hazırlayabiliyorsunuz. Yapay zeka benim yapıştırdığım bu yazıyı okudu ve geldi. Burada şimdi bunu 8 kartla ben biraz daha detaylı olsun diyorum. Şöyle 18 karta çıkarttım. Bu tabii abonelikle ilgili ücretsiz olan kısım 12 karta kadar. Abone olduktan sonra da 30 karta kadar yapabiliyorsunuz. Continue diyorum. Bunu seçelim. Generate dedik. Evet, yapay zeka bizim için hazırlamaya başladı. Şimdi yapıştırdığımız metindeki bilgilerle hızlı bir şekilde onları özetleyerek de anlaşılır bir hale getirdi. Evet arkadaşlar, şimdi bunu bitirdi. Tekrar baştan bir izleyerek bakalım. Daha uzun fazla kart sayısı ekleseydik daha fazla da yazabilecekti. Şimdi serbest bölgelerde yatırım ve ticaretle ilgili burada kısa bir özet var. Bu resimler hep yapay zeka tarafından yapılan resimler arkadaşlar. Vergi avantajlarından bahsediyor. Kurumlar vergisi, gelir vergisi muafiyeti, muhtasar, KDV, gümrük vergisi. Yani bunları içinden seçip buraya koydu. Sermaye transferleri, işte yurt içi, yurt dışı transferleri nasıl olduğunu, yatırım teşviklerinden bahsediyor. Gümrük rejimi, üçüncü ülke menşeli ürünlerin nasıl serbest dolaşıma geçeceği, malların serbest bölgede kalma süresi, döviz kullanımı, ticaret olanakları, ihracat, ithalat, takas ticareti, faaliyet ruhsatı alımı, bürokrasi, Exim Bank teşvikleri, gelirlerin transferleri, serbest bölgelere kimlerin yatırım yapabileceği, nakdi sermaye transferleri, serbest bölgelerde ödenen ücretler, serbest bölgelerde hizmetler, serbest bölgelere giriş ve çıkış. Evet, bunu daha detaylı da yaptırabilirdik. Ama kısaca o bizim yapıştırdığımız büyük metinden özetlerle ama konunun ana hatlarını çıkartarak bize böyle bir sunum hazırladı. Biz bunun üstünde oynayabiliriz, eksik kalan yerler varsa tamamlayabiliriz ve sunumumuzu e, herhangi birine gönderebiliriz ki özellikle bazı kanunları direkt kanun metnini getirip yapıştırdığınızda veya dosya olarak yapıştırdığınızda bu şekilde özetleyerek size kolay anlaşılabilir bir şekle getiriyor. Özellikle yabancı müşterileri olan yabancı insanlara sunum yapmak zorunda olanlar için hem onların dilinde hem de özet şeklinde onların da anlayabileceği şekilde bir sunum yapma imkanına kavuşuyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Önümüzdeki videoda sizlere özellikle Excel ve e, Excel'de neler yapabiliriz yapay zeka ile ilgili ne tür kolaylıklar var. Ayrıca data veri incelemesini, finansalları incelemesini anlatmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.